Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Eda Ece. Bizim mesleğimiz. Başlayın. Tamam dur. Ben bunu hep derim ki keşke ben oynasaydım. Sen tabii onu nereden bileceksin? Çok. Bro, öyle anılarımız var yani. Kardeşim beni çekme diyesin geliyor. Tünel kazarız gene çıkarız yani. Söyleyeyim. Gayet kıramı şu an. Aşkı bana getir, seni bulursa kalbim yalnız ona sır verir. Yanmış sulara vurgun çiçeğimle açtım baharı ruhumda eri. Aşkı bana getir, seni kalbim yalnız ona sır verir. Yanmış sulara vurgun çiçeğimle açtım baharı ruhumda eri. Ben yürüdüm hep onlar geldi peşimden. Bir bayrak bir asi rüzgardım, kendimi arıyordum kendi içimde. Sınırı yokmuş aşkın, sebebi yok. Sevince sev, savun en iyisini göster. Dünya isyan eder. Sahisini ister. Aşkı bana getir ya da ben sana. Sev, savun en iyisini göster. Dünya isyan ederlerindir. Bu kalp en sahisini ister. Aşkı bana getir ya da ben sana geleyim. Aşkı bana getir. Aşkı bana getir. Efendim bir bakanımız beyin göçünü gençler Türkiye'den kaçmak istiyor demeyelim de dünyayı tanımak istiyorlar diyelim diye değerlendirmiş. Bu ne tatlı, bu ne senin canını yerim ben açıklamadır sevgili bakan. Mesela o zaman doğalgaz zamları. Vatandaşlarımızın vücutları daha diri olsun diye yapılıyor. Çünkü soğuk diri tutar. Döviz kuru neden artıyor? Dünyayı öyle tek seferde keşfedip sıkılmayın diye. 10 yılda bir yeni ülke keşfetmek gibisi var mı? Peki elektrik zamları? Eşinizle, sevgilinizle mum ışığında romantik anlar yakalamak için aslında. Harika bir fırsat. Dillere dolanan benzin zamları ne için peki? Efendim bizi bisikletli ulaşıma yönelterek kalçalarımızı sıkılaştırmak için. Biraz büyük resmi görün sevgili izleyenler. Bakın şuraya yazıyorum. 2022 yazı bizim yazımız olacak. Dünya sıkı göt endeksinde birinci ülke olacağız. Bomba gibi diri kalçalarla geliyoruz. Bizden ayrılmayın. Sevgili izleyenler tüm dünya bir oldu. Bize yapamazsınız dedi. Asla gelişmiş ülkeler seviyesine çıkamazsınız dedi. Ama biz ne yaptık? Gerçekten de çıkamadık. Haklı çıktı bu herifler. Türkiye Dünya Sefalet Bebek Endeksine göre Avrupa sıralamasında birinci, 156 ülkenin yer aldığı dünya sıralamasında da 21. oldu ya. Endeksin ilk sırasında kiloyla para verilip ekmek alınan Venezuela var. Altımızda ve üstümüzde ise La Casa de Papel karakterleri gibi Güney Sudan ve Namibya isimli ülkeler yer alıyor. Yani şöyle endeksler de olmasa böyle ülkelerin varlığından haberimiz olmayacak ya. Sorumlular sayesinde her geçen gün yeni bir bilgi öğreniyoruz.
Bu gurur kesinlikle hepimizin değil. Sakın üzerinize alınmayın. Sadece bir kesimin. Sevgili izleyenler, aslına bakarsanız tüm taksiciler de kötü değil. Yani böyle haklarını yiyormuşuz gibi hissediyoruz. Örneğin İstanbul'da yaya kaldırımında son sürat giden bir taksici kaldırımda yürüyen yayayı görünce yavaşlayıp korna çalarak yol istemiş. Şu medeniyete, şu tahammüle bakar mısınız? Yani yayaya hiç yavaşlamadan, uyarmadan çarpabilirdi de. Sonuçta yaya da öyle bir yayılmış ki yani kendi hakkıymış gibi kaldırımın tam ortasından yürüyor. İnanılmaz bir nezaketsizlik gerçekten. Sabır timsali taksicimizi tebrik ediyoruz. Efendim bir belediyenin düzenlediği etkinlikte Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı diye anons edilip konuşma yapan ve belediye başkanıyla poz veren kişinin Cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılmış. Belediye yanlışlık oldu demiş. Bakın bizde her zaman niyet iyi ama uygulamada sıkıntı çıkıyor. Zamanında yapılan Çin protestolarında da Çinli diye aslında sahip çıkmak istenen bir Uygur Türk'ü dövülmüş. Dayak yiyen Korelileri, Japon turistleri saymıyoruz bile. Rusya zannedip Hollanda Büyükelçiliği yumurta yağmuruna tutuldu. Hollanda protesto gününde de yanlışlıkla Fransa bayrağı yakıldı. Yeri geliyor iyi ilişkiler kurmak istiyoruz, yeri geliyor gözdağı vermek istiyoruz ama bir türlü tutturamıyoruz sevgili izleyenler. Hanımlar beyler, hemoroidi olan ancak sosyal güvencesi olmayan bir vatandaşımız bir akrabasının kimliğiyle ameliyat olmuş. SGK nitelikli dolandırıcılıktan beyefendi hakkında dava açmış. Ancak ne derler bilirsiniz. Götüyle derdi olanın dünya malında gözü olmazmış. Hemoroid insana bırakın evrak sahteciliğini doktor bile kaçırtabilir sevgili izleyenler. Zaten mahkeme de Yargıtay'da vatandaşımızı haklı bulmuş. Yaşanmışlıktan gelen bir empati mi kurdular, ne yaptılar bilemiyoruz ama hakimlerimizi bu özverili kararlarından dolayı tebrik ediyoruz. Sevgili izleyenler, eşe dosta merhaba demeden önce kombiyi açtınız mı diye sorduğumuz günlere hızlı bir giriş yaptık. Fakat ne mutlu bize ki bu hafta önemli bir açıklama zamdan yanan yüreklerimize su serpti. Bir sayın ex milletvekilimiz geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda bardağa dolu tarafından bakma şovu yaparak adeta Nil Kara İbrahimgil'in tahtını salladı. Öğrendik ki 2021 Ocak'tan beri doğalgazdaki %18, elektrikteki %22 zammı abartıyor. Mini mini gelen bu şefkate muhtaç zamlaya hak çıç yeye yükleniyor mu çöç? Bize de yazıklar olsun ya. Aynı programda küçülen KYK porsiyonları içinde pozitif basan hanımefendi öğrencilerin duygusal takıldıklarını ve porsiyonların israfı önlemek adına küçültüldüğünü açıklamış bir de. Ülkecek regl olduk da haberimiz mi yok ya da yediğimiz bir şey mi dokundu bilemiyoruz. Yönetim şeklinin good vibes only şeklinde güncelleneceği günleri heyecanla bekliyoruz sevgili izleyenler. Efendim sanıyoruz bir hayal ya da yılların geyiği mi desek vallahi bilemedik gerçek oluyor. Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar insanların duyguları ve anılarının silinip silinemeyeceğine işaret edebilen bir protein keşfettiklerini duyurmuş. Dünya nüfusunun yalnızca %8'inin bir kerede söyleyebildiği Eternal Sunshine of the Spotless Mind filminden sonra zihninde çer çöp biriktirip işlemcisi yavaşlayan gariplerin hafıza sildirme duası sonunda kabul oldu. Buradan Cambridge'e sesleniyoruz. Eski sevgili anısıymış falan biz kulağımıza damlatırız onu. Bir yıllık gündemi 3 günde damardan alan milletiz biz. Kimse panik yapmasın, Cambridge'i deneye boğarız. Sevgili izleyenler, Japonya'da yaşayan 5 kişi dünyada cennet vaadiyle kandırılarak Kuzey Kore'ye kaçırıldıkları için Kuzey Kore'nin yanaklı lideri Kim Jong-un'a tazminat davası açmışlar. Bu sefer tosuncuk başka ama mağduriyet aynı. Tarih resmen tekerrürden ibaret. Ayrıca cennet vaadiyle gittikleri yerde Kuzey Kore. Yani bir kere zahmet edip Google'da arasaydınız ya. Cennet diye Squid Game'in içine düştüğünüzü zaten o zaman öğrenirdiniz. Dava nasıl sonuçlanır? Kim Jong-un'un nükleer oyuncaklarıyla oynamaktan mahkemede ifade vermeye zamanı olur mu bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey size dünyada cenneti vaat eden bir tombiş görürseniz oradan koşarak uzaklaşın. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti. Gerçek anlamıyla söylüyorum 3 senedir ağırlamaya çalıştığımız ama pandeminin canımıza okuduğu başka yoğunluk nedenleriyle kendisini ağırlayamadığımız çok bayıldığımız bir hanımefendiyi davet ediyorum. Alkışlarınızla geliyor. Eda Ece!
söylemediler. Yani burada bir seyirci olduğunu, yiyip içebildiklerini söyleselerdi bütün akrabalarım buradaydı şu anda. Karınlarını doyursunlar diye mi? Yok böyle hani mesela normal programlarda yenip içerek izlenmiyor ya. Evet, Bu evet. çok daha keyifli yani. Evet, biz işte sürpriz yaptık. Seyircileri senden gizli getirdik. Bir daha gelecek, Ha- mecbur. Ben yani Mecbur. geleceğim sıradaki konuklara, sevdiğim ünlülere. Hayır canım, konuk olarak bir daha gelir. Sevdiğin, inşallah hepsini seviyorsundur ya, hep gel. Yani çoğunu. Nasıl gidiyor? Keyfin yerinde mi? Yani şimdi setten geldim. Hatta ucu ucuna yetiştim yani. Bir 10 dakika daha oynasaydım burada olamayacaktım. Çok yani hayatımı çok domine eden bir şey. Yani sen de çok iyi biliyorsun. Dizi setleri çok yoğun. Ama çok sevdiğim bir iş Yasak Elma benim. Çok yani severek, emek vererek bugünlere getirdiğimiz bir iş yani. O yüzden hayatımda yeri çok başka. İlk başladığında daha böyle dramatik bir hikayesi varken sonradan daha eğlenceli unsurlar evet. eklendi gibi bir şey oldu Yani diyebilir miyiz? dürüstçe şöyle oldu. Şimdi ilk bölümde Şevval Sam'ın oynadığı Ender karakteri bana sana 100 bin lira vereyim kocamı ayarla dedi. Ve hani o kadar bıkmış ki kocasından. Hani o zaman 100 bin lira büyük bir paraydı. Şu an bir şey etmiyor ama. Tabii 5 sene önce dolar. Ne kadar dolar? Değil mi? 3, Evet. 3,5 falan. Keşke bize verseydi o Ve parayı. hani benim karakterim de böyle işte üniversite okuyamamış. Kız kardeşi üniversiteyi kazanmış. O garsonluk yapıp evin kirasını ödüyor kardeşi okusun diye falan. Ve hep böyle hani giyinmeyi, süslenmeyi çok seviyor falan filan. Öyle birazcık daha motivasyonu, maddiyat olan bir kızdı. Bu fırsatı değerlendirdi. Şimdi senaryolar entrika işi yapınca öyle bir şey var ki senaryoda çok absürt şeyler var. Yani gülmemek elde değil. Yani biz gülmesek seyirci bize gülecek hani bu ne ya bu falan diye. O yüzden biz biraz böyle ister istemez tiye almaya başladık bazı diyalogları. Öyle olunca seyirci sevdi. Hani biri bizimle dalga geçeceğine biz kendimizle dalga geçtik. O çok farklı bir şey yarattı. Yani entrika dizisi olup da içinde bu kadar absürt komedi öğeleri barındıran bir örnek yok. Yani. Samimiyet gibi göründü galiba o seyirci. Evet bir de durumları yani öyle durumlarda kalıyoruz ki biz onu direkt bir komedi sahnesi tasarlayarak da yapmadık. Yani Aysel var mesela benim dizide sağ kolum bizim evimizde çalışan. Topuklarını yere böyle fazla basarak yürüyor. Yani onun o topuk sesinden bile bir laf ekliyorum orada sahnenin ortasında. Ambiyans değişiyor yani. Öyle küçük şeyleri yakalayarak öyle oldu işte. Sen çocukluğunda da tiyatroyla uğraşıyormuşsun. Evet. Peki bu oyunculukla ilgili ekstra ne ilgini çekmişti? Çünkü sen birçok şeyle ilgilenmişsin. Yani sizin Evet, annem ailenizin sağ olsun. öyle bir durumu varmış. Yani biz 3 kız kardeşiz. Ben en küçükleriyim. Annem hep böyle hani piyano kursuna, bale kursuna, satranç kursuna, ona buna yani ne bulduysa hepsine yazdırırdı, götürürdü. Ama ben hiçbirinde yani tiyatro hariç hiçbirinde uzun süreli kalamadım. Hatta benim benden bir yaş büyük şu an bayağı Amerika'da kanser araştırmaları merkezinin başında olan Boğaziçi genetik mezunu, Kolombiya'da master yapmış bir kuzenim var. O 89'lu, ben 90'lıyım. Bizi beraber piyanoya yolladılar. Ece 11 sene piyano çalıp resital verdi. Ben 6 ay sonra bıraktım. Baleye yazdırdılar. O bale öğretmenliğine kadar gitti. Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken öğretmenliğini bile yaptı. Ben böyle kuş lokumu verirlerdi. Bale hocası piyano dersinde, piyanonun başında kuş lokumu vardı. Sıraya sokardı bizi, küçüğüz 7 yaşında. Herkese birer kuş lokumu verirdi ders bitiminde. Ben tekrar sıraya girermişim. Anneme bir gün demişim ki beni baleye götürmesen bana kuş lokumu al. Hani amaç o. Bir tek tiyatroda beni sahneden indiremiyorlardı. Yani mesela bir hayvanlı bir oyun oynuyorduk. Ben fil olmuştum. Hani bitiyor ne diye bir tane daha bir şey yapıyorum. Hani artık hoca beni zorla indiriyordu. Yani o zamanlar belliymiş. Kendi söyledin zaten 3 kardeşmişsiniz. Nasıl bir ortamdı? Kavga eder miydiniz hiç? Yani benim bir ablamla 9 yaş, bir ablamla 7 yaş var. Yani çok fark var. O yüzden ikisi de bana çok böyle eve yeni bebek alınmış gibi çok kıymet vererek davrandılar. Ben öyle bir kavgaya girmedim ama ikisinin arası hala kötüdür yani. Aa, Onların bitmedi yani. O annemi paylaşamamaktan falan herhalde. aa. O kavga bitmedi. Yani. Senin ikisiyle de aran iyi diye tahmin Benim ikisiyle ediyorum. de aram iyi, evet. Peki büyük ablan seni sürekli kameraya çekiyormuş. Sen de Evet. bir şeyler yapıyormuşsun gibi bir hikaye ile karşılaştık. Mesela ablan ya da sen sonradan düşündüğünde belliymiş ya falan diyor musun? Ya oralarda amaç o değil. Ablam sinema televizyon okuyordu. Babam da ona bir kamera almıştı. Bu handicam'ler vardı ya. İşte onlarla hani o da herhalde çekecek bir şey bulamıyor. Sürekli beni çekerdi. Ben de bir de hazır olduğum için. Ama böyle yani hani saçma sapan şeyler yapıyorduk. Çekiyordu beni. Yani dönüp baktığında
Yani eğilimini ben fark Terakki ediyor musun? mezunuyum. Şiş Aha. Terakki'den mezunum. Zaten tiyatro vardı orada. Ve hani okul içinde yaptığım bir şeydi benim. Yani ben özel hani oyuncu olurum, bu işi profesyonel yaparım, bundan para kazanırım. Yani oralarını düşünmemiştim. Oraları artık doğum haritası kısmet diyelim. Doğum haritası. Evet. 8-9 yaşlarında zaten galiba o fili oynadığın. Evet tiyatro Evet. o. Peki sahnedeyken o zaman ya şu an hatırlar mı insan, ondan emin değilim yani o yaşları da. Şimdi oynarken hissettiğin şeyle o dönemki oyun oynama hissini kıyaslayabiliyor musun hiç? Yani o dönemde böyle daha saf bir şey vardı ya. Yani daha sansürsüzsün, çocuksun. Hani böyle o ergenliğe henüz girmemişsin, o triplere girmemişsin ya da kendini koruma ihtiyacı hissetmiyorsun. Buradaki gibi ceketim şey mi, saçım böyle mi? Hani çocuk enerjisi çok kıymetli bir şey yani. Çok utanmaz, arlanmaz bir enerji o. Onları hatırlayarak iyi oyuncu oldum tekrar, yani öyle söyleyeyim. Bir dönem çünkü daha böyle ilk ekran karşısına çıktığımda Pis Yedili benim ilk işim. 2011 yılında. Hatta bu ay 10. yılım meslekteki, kutlayabiliriz. Vay. O. 10 yıl. Yani o zamanlar hep böyle bir gözüne far tutulmuş tavşan durumum olmuştu. Yani kamera, ışık, bir şey diyorlar falan filan. Sonra hani bir sansür, kendini bir sansürlüyorsun filan. Hani onları biraz açarak o çocukluktaki o utanmaz, arlanmaz, herkesin ortasına ağlarım da gülerim de enerjisini geri çağırarak şu an her şeyi kıvırabiliyorum yani. Bu Londra'ya gittiğim bir dönem Evet. var. O döneme mi denk geliyor peki bu geri Yok, çağırma ondan daha önce zamanı? uyandım neyse ki. Ha, iyi İlk işimin bari. içinde uyandım. Cimbom da bir fenomendi kendi çapında. Evet. Gençlik dizisi. O dönemde çok fanlarımız vardı. Evet zaten yani ilk işim Pis Yedili ama o Pis Evet. Yedili bayağı Yani önemli ilk bir iş işte oldu onu zaten. başardım. Evet. Yani sevilmeyi, o işin kitlesine onu sevdirmeyi başardım. Evet, sen de hediyeli oyunculardan birisin zaten. Sonra fark ettiğin şey daha ileri götürmek için zaten Yani mesleği. feedback alarak oluyor. Yani izleyicinin sevmesi çok önemli. Yani biz ne kadar iyi performans koyarsak Ya da koyalım. doğum haritası. Yani siz izlemedikten sonra hiçbir Evet. kıymeti olmuyor yani. Psikoloji okumuşsun galiba, bu altın bilezik olmasın mı Evet. gibi olmuş. Peki işler ne noktada değişti? Bunu yapmam lazım diye düşündün mü, yoksa aileden mi böyle bir talep geldi? Abi bir şey oku da falan gibi. Yani Terakki zor bir okuldu. Bu arada öyle geyik bir okul değildi yani. Ve ÖSS böyle ana amacımız. Bir hoca giriyor, diğeri çıkıyor. Dershaneler, özel hocalar filan. Annem tepemde filan, öyle bir dönemde. Ablam hukuk okudu, benim ortanca kardeşim avukat. Bana da hukuk yazmışlardı aslında. Koç hukuk, bilgi hukuk. Devletlere tutmuyordu yani, yanlış anlamayın. Sonra işte ben şunu yaptım. Psikoloji daha çok ilgimi çekiyordu. Yani hukukla ilgilenmiyordum ve ablamı da görüyordum halini. Ben tercihlerimi değiştirdim. 1'e koç psikoloji yazdım, 2'ye bilgi psikoloji yazdım. Sonra sabahlamıştık biz arkadaşlarımla, işte gençlik heyecanı, sonuçlar açıklanacak falan filan. Sonra ikinci tercih bilgi psikolojiyi kazandı diye hemen babamı aradım, ama aynı sitenin bahçesindeyim yani, daireden babamı arıyorum. Babam böyle dedi, her şeyi anladım da niye 2? Burada hukuk yazıyordu. Ya böyle, ya baba ben yer değiştirdim falan, suratıma kapattı. Çok istiyordu hukuk okumamı, yani aileden de değil. Ben hani bir şey illa üniversite okuyacaksan bari ilgimi çeken bir konu okuyayım dedim. Hani amacım psikolog olmak da değil, onun içeriğiydi. Sonra işte 18 yaş böyle 22 yaş arası bir kayıp dönem oluyor ya, böyle bir hani gel şuradan atlayalım dese biri, tabii atlayalım falan gibi bir enerjide oluyorsun. O dönemde bir de ikizler burcu tabii, birazcık sıkılmaya başladım. Okuyorum dersleri, tabii psikolojiyi öyle şimdi çok ilgi çekici psikolojik bilgiler hepimiz almak isteriz ama 4 senelik bir eğitim süreci, yani gıdım gıdım öğreniyorsun ya, o bana az geldi. Bir sanat, art terapi diye bir şey keşfettim. Sanatla insanları tedavi ettikleri bir şey. O ilgimi çekti. Oradan resimler ilgimi çekmeye başladı. İstanbul Modern'e gittim. Sanat tarihi seminerleri aldım. Oradan böyle sanat tarihi öğrenmeye başladım. Hastanede de o yaz psikoloji 1 ya da 2. sınıfın yazında zorunlu staj vardı. Ama psikoloğun yanına giremiyorsun. Bir 30 gün mü 35 gün mü bir süre var. Onu insan kaynaklarına doldurmaya çalışıyordum. Çünkü HR'dı bizim. Girdim neyse ona. Oturuyorum insan kaynaklarında, hiçbir şey, yani şunu fotokopi al getir falan diyorlar yani Amerikan hastanesinde. Ben de gittim, orada Ömer Koç'un açtığı bir Operation Room diye bir alan var. Yani hastane ziyaretçilerine açık, 3 ayda bir sergi değiştiren, aslında gerçek bir galeri değil. Ama hani boş bir alanı, hani Ömer Bey'in sanat sevgisinin doldurduğu bir şey herhalde. Orada dedim ki bana bilgisayar ve masa koyar mısınız? Ben burada durayım dedim. Yani daha 30 günüm daha var. Çok şaşırdılar falan. Sonra hastanenin işte yöneticisi biriyle konuştum. Neyse sonuç olarak oraya koydurdum o bilgisayarı ve masayı. Sanat tarihi dersine gidiyorum, galeride duruyorum, okula gitmiyorum falan.
Sonra Ekrem Yalçın daha geldi. Ülkemizin en önemli ressamlarından biridir. Oranın küratörlüğünü yapıyordu. Bana dedi ki seni tanımak istedim yani ilginç geldi dedi. Hani ne yapıyorsun burada falan filan. Ben de söyledim. Dedi ki burası gerçek bir galeri değil. Ben seni Dream Art'la tanıştırayım. O da ülkemizin en iyi galerilerinden biri. Ben orada bayağı üniversiteyi okurken yarı zamanlı çalışmaya başladım. Ama öyle bayağı hani Abu Dhabi Art Fair'e gittim. Freeze Art Fair'e katıldık. Abu Dhabi Şeyh'in evinde bir sanat yemeği verildi. Oradaydık. Jeff Koons'la benim böyle sarmaş dolaş fotoğraflarım falan var yani böyle. Bayağı bir içine girdim o dünyanın. Çok sevdim. Ve sonra tam bu dönemde gene o ateşe atlayacağın dönemde hani hafta sonu Ulus 29'a mı gitsek hadi gidelim döneminde Tümay Özokur'la karşılaştım. Kendisi benim ilk menajerimdi. Şu an Gaye Sökmen'le çalışıyorum. O beni 13 yaşında tiyatro hocam beni ona götürmüştü. Bu kız hani oyunculuğu beceriyor onu al diye. O zaman Portakal Ajans'tı ismi. Sonra aldı beni ajansa. Heygöl'e kapak olmuştum ben 13 yaşında. Böyle bir okul sayısına. Sonra bir de Hayat Bilgisi'nde oynadım. Konuk oyuncu 5 bölüm. İşte öyle oradan tanışıyorduk. Yani kadıncağız beni bir 7 sene sonra falan gördü. Aynı manikür yerine gidiyorduk yani ablam, annem, ben, o filan. Bağdat Caddesi'nde de onun ajansı var. Orada karşılaştık. Gani Müjde dedi sarışın bir kız arıyor ama öyle salak sarışın rolü değil. Böyle güçlü, kuvvetli, akıllı bir sarışın kız arıyor. Aklıma sen geldin. Gel dedi seni audition'a götüreyim ben yapıyorum onun kastını. Ben de tamam dedim gittim. Zaten o dönemler öyle cesaretli dönem. Şimdi biri çağırsa ya kusura bakma der eve dönersin. Neyse gittim. Herkes audition'da ellerinde senin kağıtların gibi kağıtlar falan filan. Orada millet birbirini öldürüyor role seçilmek için. Gittim. Herhalde o stresi yaşamadığım için oynadım. Yönetmen, kas direktörü, başrol erkek seçilmişti o zaman falan filan oturuyorlar. Oynadım. Gani abi böyle bir baktı, bir ışık gördü herhalde. Tamam dedi. Ertesi gün tekrar çağırdı. Sonra aradılar. Gel oyna dediler. Öyle de başladı. Bir daha da hiç arkası kesilmedi. 2011'den beri işte 7-8 tane filmim var, 4 tane dizim var. Tebrikler. Öyle de gitti yani 10 Kendi yıldır. seçimin dışında sürekli çalışmışsın diyebiliriz Evet. değil mi? Evet yani her zaman çalıştım. Hep setlerdeydim. Hayatımın son 10 senesi yani ne hiçbir yere gitmiyorum. Yani set ev yaşıyorum. Sürekli çalışıyorum. Çok yani emeğim var bu işte yani. Sektörde. Evet. Seni üzmüş birine ikinci bir şans verdiğin oldu mu? 2, 3, 5, 1000, 10 yani hiç fark etmez sayı. Ben öyle kin tutan bir insan değilim. Küstüğüm insanlarla da barışabilirim. Bir hata yapsalar da affedebilirim. Öyle huylarım yok yani. Ve en son ne zaman birinin kalbini kırdın ve telafi etmek için ne yaptın? En son ne zaman birinin kalbini kırdım? Yani belki köpeğim yemeğimi istemiştir, vermemişimdir. Kalbi kırılmış olabilir. Öyle bir şey yani. Peki nasıl telafi ettin o zaman? Yediğimden neticede vermişim. Ha, anladım. Plüto'dur önce ben bir yiyeyim falan diye böyle diyaloglar oluyor çünkü. Ben Sürekli acaba ağlıyor ben yemek yerken. benim de hatırladığım öyle bir şey yok. Kalp kırmıyoruz biz, evet abi. Yani kalp kıracak vaktimiz yok. Ondan yani kırmayacağımızdan. Setteyiz yani. Tanıştığın birilerinin sen kapıdan çıkınca arkandan konuşacaklarını düşündüğün oldu mu hiç? Olmuştur herhalde ya. Tırsar mısın öyle şeylerden böyle bir? Tırsmam ya. Yani ne yapalım? Ama peki anlar mısın? Bunlar ben Yani buradan eğer çıkınca... benim yüzüme de çok inceleyen ve sinsi ifadelerle bakıyorlarsa tabii ki benden kaçmaz ama takmam yani açıkçası. Okey. Peki WhatsApp'ta engellediğin biri var mı? Dolu. Neden? 300 kişilik falan blok listem vardır yani. Oo, WhatsApp'ta. Çünkü mesela yani numaram ortaokuldan beri aynı. Ha, O yüzden hani o kadar uzun evet. süredir var. Eda Hanım selam numaranızı bilmem kimden aldı hayranım. Çat! Blok. Ya da mesela ben bilmem ne şeyinden röportaj falan. Evet, anladım. Hani olmayan yerlerden. Hani böyle geliyor ya da böyle markalar, eventler ya da seni gruba ekliyorlar falan. Hani bir anda 2000 kişi arasına kalıyorsun. Zank diye. Onlarda ve marka şeylerini mesela normal arayanları da blokluyorum. Mesela hani arıyorlar ya böyle bir şey tanıtmak için al diye sat diye bir şey. Evet, Onları da blokluyorum. Yani o işlerde çok hızlıyımdır. Peki önemli bir imza atman gereken zamanın Merkür Retrosu'na denk geldiğini fark edip tarih ertelediğin oldu mu? Astrolojiye hakim olsam da şu anda Merkür Retrosu'nda buradayım. Evet. Normalde bir programa gelmezsin ağzından bir şey kaçar bir şey ters gider diye. Bak buradayız demek ki çok takmıyorum. Çok takmıyorsun Evet. derken beni de tedirgin ettin. Şu anda retro anlam. Sen takmıyorsun da ben takıyorum. Merkür Retrosu'nda Bitene program... kadar durduracaktın. Hata Vallahi mı?
Benim Evet. ağzımdan bir şey Yani kaçmasın. o kadar obsesifler bunları yapıyor. Hadi ya. Sözleşmeye dikkat etmiyorsun ama. Yani imza atma derler de yani bazen öyle bir durum oluyor ki atmak zorunda kalıyorsun. Ama bir uğursuzluk oluyor da derler. Bilmiyorum. Yani işte Merkür Retrosu o geri dönecek o iş Zaten falan astroloji gibi bir biraz şey. böyle istatistik gibi. Yani Evet. %80 bir oran var ama o 20'yi de tutturabilirsin. Ay inşallah Öyle 20'yi tuttururuz. O %20'de zaten Merkür Zaten 80 biraz Retrosu'nda. fazla oldu ama. Aslında hayatın çok yolundayken fazla empatiden kendini depresyona soktuğun oldu. Bu direkt ben. Hatta empatlar varmış ya işte. Acaba empat mıyım diye düşünüyorum. Ben bazı dizileri, filmleri bile izleyemiyorum. Aa, Yani Joker filminden ben kendimi salondan attım. Filmi çok beğenmeme, oradaki oyunculuğun şahane olduğunu bilmeme rağmen bir ara o kadar çok acı çekti ki filmin bir yerinde karnıma yumruk yemiş gibi hanımefendi ne oldu falan diye beni salondan çıkardılar yani. Aa. O bazı dizilere, şeylere de katlanamıyorum. Zaten direkt ağlarım. Hani biri sırtından bıçaklansın sırtım ağrıyor yani. Evet, o yüzden ben televizyon açamıyorum. Öyle felaket haberler var ki. Mizahla kurtarıyoruz işte. Sürekli Rockçı Serpil izliyordum biliyorsun yanıma geldiğinde Evet. kuliste. Kastına bakıp ben bu insanla hayatta oynamam deyip reddettiğin bir iş oldu mu? Yani oldu galiba ya. Yani evet. Oldu. Yani bazı insanları çünkü insanlık seviyesi diye bir şey var. Ben şundan nefret ediyorum yani oyuncu oyuncudur, her şeyi yapar ve bütün sete gibi onun kahrını çekiyor. Kavgacı da yönetmen de dövse oyuncudur. Değildir kardeşim yani önce insan ol, sonra ne oluyorsan ol. Yani öyle insanların tölere edilmesini izlemeyi bile asla kabul etmiyorum. Öyle referanslar duyuyorsam da ki bu ayrıca oyuncular için geçerli sadece değil. Bazen yönetmenler hakkında da duyuyoruz bunu. Yani sette çok eziyet eder oyuncuya işte yok monitörde bir şey kırmışlığı var falan gibi hikayeleri duyunca diyorum ki şu isimleri aklımda tutayım da yarın öbür gün gelirse oynamayayım yani. Öyle gerçekten insanlıktan puan kırılan kişilere tahammülüm yok. Birkaç isim Ama onun canlandı dışında yok kafamızda onun zaten. kariyeri iyi değil de o yeterince ünlü değil de öyle şeyler Yok, asla yok yapmam. canım, Yani. hiç öyle bir zaten tam olarak bununla Evet. ilgili bir soru. Peki o burçtan biriyle karşılaşsam arkama bakmadan kaçarım dediğim bir burç var mı? Şimdi size çok bir cevap vereceğim. CIA galiba yapıyor araştırma. Katiller en çok hangi burçtan çıkıyor diye. 1 numara Oğlak çıkıyor. Ben demiyorum yani. Sen oğlaksın değil mi? Ve O kadar ikizler, korkuyorum ki senden. ikizler sonuncu çıkıyor. Yani bizi boşuna kötülüyorlar. İkizler son çıkıyor. Aa. Dünyada en az katil ikizler burcunda varmış. Aa çok iyi. O yüzden Sen oğlak Oğlaklar görünce çok böyle kaçır. çalışkan, disiplinli ve sağlam güvenilir dursa da sizi öldürebilirim. Ya yok o kadar değil. Mesela akreplere hep şey derler. Ama Aha. benim şimdi hayatımda ilk defa akrep bir arkadaşım oldu. Şevval. Dünyanın en melaike insanlarından biri. Şimdi diyorum ki akrepleri boşuna kötülemişler. Ama onun yükseleni terazi. Teraziler senin gibi melek biliyorsun. Çok zarifsin, teşekkür ederim. O yüzden hani acaba yükselen mi kurtardı? Gülmeyeceksin. Yani aslanlar egoludur derler. Evet. Hani birazcık sektörde de aslan gördüğümüzden "Ha, bu aslan falan afişte öne atan kendini görünce diyoruz ki bu herhalde aslan. O yüzden hani her burcun iyisi kötüsü var ya. Ve ona göre şekil alır mısın? Ona yoksa yani insanlar bir de dikkat sadece eden? bir burç da değil ya yükseleni Evet. var, ay burcu var, duygu durumu var, bilmem nesi var. Yok Merkür arkasında o önde. Harita diyorum Harita. sana. Doğum haritası. Boş Doğum ver haritası. burçları. Okey, tamam. Haritaya bakıp karar verin. Asla hayır diyemediğin bir junk food var mı? Hepsi. Ha, sen de mi ya? Cips çok severim. Çikolata çok severim. Jelibon çok severim. Bunlar hep junk food değil mi? Evet. Burgerları severim. Stres de biraz emotional eater, stress eater falan diyorlar. Evet. Türkçe'ye henüz nasıl geçti bilmiyorum. Yani Herhalde duygusal duygusal yeme yiyici. falan bir şey. Yani o Berbat stresin şey. içinde biz hep Yani. beraber kilo aldık. Hatta kilolarımızı tartıyoruz. Sen ilk bölümde kaç kiloydun falan. Makyöz bile almış yani. Valla Semacığım. biz bile aldık. Yani biz Yani sizin ekran kadar önünde o yoğun kadar uzun süre çalışmadık düşünsene İbrahim yani 5 senedir kayıttasın ya. Hani 5 senedir kamera burnunda. Yani 2 ay aralar oluyor. Geçen sene pandemiden bir de erken çıktık 15 gün 20 gün arayla. Geçen sene ben 11 ay kayıttaydım. Hani kardeşim bir beni çekme diyesin geliyor ve hani meslek o değil anladın mı? ama kendini şımartmak için ne yaparsın? Spa'ya giderim. Masaj, spa. Öyle. Sever misin? Huzur veren ortamlar evet. Yani şu an mesela tek yaptığım şey boş günlerde hani böyle bir ayda bir kere falan
Hani bir masaj randevusu alıp sanki uzak doğudaymışım da sadece Taylandlılarla arkadaşmışım ve adım da başka bir şeymiş gibi. O herhalde. Ne yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Dizi film izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Kitap okuyorsam falan bayağı böyle 6 saat olmuş, kitap 13 saatti, bugün bitmesin falan deyip durdurduğum oluyor. Bir de sette zaman nasıl geçtiğini yok anlıyorum, yoruluyorum. Ben bir an dedim Ne ki diyor bu herhalde falan? delirdi. Sevgilin doğum gününü unutursa ne olur? Yok ya bir şey olmaz. Olmaz mı? Yok yani bir iki şaka yaparım, onu utandıracak. Bir iki. Evet, bir iki şakayla yani gün bitmeden onu vururum yüzüne, ertesi günü beklemem. Ha, hatırlatırsın zaten, Evet. anladım. Kendi doğum gününü unutmuşluğun var mı hiç? Kendi doğum günümü unutmuşluğum yok ama bütün kutlamaları durmuşluğum var. Yani bana sürpriz yapmaya çalışan insanlara şu an yurt dışındayım maalesef falan deyip evden aman çıkmayayım da görmesinler diye. Ya birazcık böyle partici ruhum yok. Yani o Ha. mesela hep eskiden işte gece kulüplerine gidelim, öyle bir özenti yaşlarımız oluyor diye böyle 18-20 arası. O bende çok hızlı geçti. Yani 1-2 sene içinde o konuyu toparladım. Şu an hani çok büyük bir şey olması lazım gece çıkmam için. Peki kesinlikle yapamam dediğin şey ne? Böyle bungee jumping gibi bilmem ne gibi böyle tepeden aşağı insanları bıraktıkları, artık onlar spor mu oluyor, hobi mi oluyor? Ne tür bir manyaklıksa. Yani o artık Kimse beni bir yerden atmasın yani. Ona yokum yani, halat da bağlasan, ne bağlarsan bağla, yokum ona. evet, yani güvenlik problemi yok ama benim de yüreğime inebilir. Ay. Hey Girl dergisine kapak olduğun zaman arkadaşlarına hava attın mı? Ya benim arkadaşlarım çok iyi insanlarmış. Annemlerin hani olur ya komşu, annemlerle büyüdüğüm evin site komşuları. Bütün kız çocukları, orada böyle evin sokağının sonunda bir büfe vardı. Oraya gidip böyle torbalarla benim dergilerimi alıp siteye getirmişlerdi arkadaşlarım. Ve hepsini bana imzalatmışlardı. Çok şeker. Evet. Ne güzel, kendiliğinden Bunu da imzala, havalı bunu oldu. da imzala falan diye ben dergi imzalıyordum yani. Ünlü değilim, hiçbir şey değilim. Hani böyle ismimle de kapak olmamışım yani. Bir tane kız koymuşlar oraya. Hepsini imzalıyordum. Ne kadar güzel. Sence senin en gıcık özelliğin ne? En gıcık özelliğim Songül. Sen söyledin. En gıcık özelliğim ne olabilir? Yavaşlığa tahammülüm yok. Yavaşlığa. Yani yavaş konuşana, yavaş hareket edene, bir şeylere böyle yavaş algılayanlara gerçekten tahammülüm yok. O yüzden birazcık fazla hızlı ve hani çabuk gelebilirim insanlara ve hani bir dur be kardeşim diye olabilirler bana yani. En yakın arkadaşının sevgilisinden nefret etsen ne yaparsın? Hiç görüşmem. Sen tekken gel, o yokken gel filan derim. Hiç öyle görüşmem. Düğünlerine gidebilirim. Çocukları olursa gidebilirim. Onun dışında görüşmem, ne yapayım? Ama ayrıl demem yani. O benim aklıma gelmemişti bile be. Bak sen benden de temizsin. Evet. Yok canım, malım, ne temiz. Bu da her işin içinde ya dediğin biri var mı? Böyle bir seyrettiğin şeylerde falan. Bu da her şeyde oynuyor ya falan. gibi. Öyle. Her yerden çıkan insanlar. Bizim Çıkan. Nilperi'miz vardı. Nilperi'ye bayılırım. Aha. Yasak Elma'da keşke hala devam etseydi. Çok çok sevdiğim bir insan. Onunla dalga geçiyordum. Sette mesela geldiğinde diyordum ki senin Yasak Elma'da görevin bitmedi mi? Bak Çukur başlıyor diyordum. Bir şey diyordum falan. Diziden ayrıldığında dedim neyse diğer 6 dizin devam ediyor diye veda ettim. Nilperi bir ara çünkü hem dijitalde hem ekranda hem diğer dizide ne ara öldün sen falan diye karşılıyorlardı. Hangi dizide Nilperi'ye öldün diyordum diye. onu, evet. Hanımlar beyler, bence yeterince dürüsttü. Sizce de öyle miydi? Az önce kendim de söyledim sanat tarihiyle ilgili ve hatta galeride çalışmanla ilgili şeyleri. Koleksiyonun varmış. Var biraz almaya başladım. Hani oyuncuların bu paralar nereye gidiyor diye bir Evet. kaygıları var ya insanların. Resme gidiyor merak etmeyin diye. Biz de işte Göksu Gül'ün tavşanını aldık. Oraya Ay, çok başka güzel. şey koyduk. Onunla Keşke sana bir takılıyoruz. hediye getirseydim. Getirirsin Çok üzüldüm ya. şimdi. Bir dahakine öyle gelirim. düşünme, yine görüşürüz. Hayır, birini izlemeye gelirim. Bir kankalarımdan birini çağır. O zaman getiririm. Tamam. Kariyerinin oyunculuğa doğru evrilmesi sırasında bu sanatla olan ilişkin nasıl bir yer Ya aldı? o konuda onlara hepsine çok teşekkür ediyorum. Hazer Özil'e, Dirim Art'ın sahibi, Ebru Uygun'a, yine çok ünlü ressamlarımızdan, Ekrem Yalçın daha hepsine. Onlar ben oyuncu olduğumda da bana bir yemek verip veda etmişlerdi. Şimdi de hala her ay beni Dirim Art'ta açılan her sergiye çağırıyorlar. Contemporary'de her zaman beni gelip kapıdan alıyorlar. Ya. Bütün sergilerine, atölyelerine çağırıyorlar. Hiç beni bırakmadılar. Çünkü sanatın bir farklı dalı yani. Onlar da çok sayıyor ve seviyor bu mesleği.
Ben de onların işlerini çok seviyorum. Hatta Azer Bey beni yönlendiriyor. Hani Eda bunu al, bunu alma falan diye ona soruyorum. Aa, ne güzel. Ve benim için çok büyük bir şans yani. Bu işin tam göbeğinde en iyi isimlerinden biri. O yüzden hani onlarla bağım devam ediyor. İşte yani genelde de Türk sanatçıları, bir tane yabancı sanatçı aldım. Onun dışında Türk sanatçılardan alıyorum zaten. Peki çağdaş mı takip ediyorsun? Yani yoksa? evet, genelde çağdaş sanat şeyleri aldım. Yani evde en son Sedat Ergin geçen ertelenen Contemporary bu sene oldu. Evet. Tam Mayıs ayında bizim dizi bitince asıl işte Kasım ayında olması gereken ertelenmişti. Orada gezerken mesela Sedat Ergin'i gördüm. Meğerse böyle Cem Yılmaz'ın falan çok sevdiği ve birazcık da ünlü ettiği bir noktadaymış. Zaten bilinip tanınıyormuş. Ben hani biraz geç görmüş oldum. O galerinin standını gezerken bayıldım ama satılmıştı hepsi. Hemen işte kontağa geçtik. Azer Bey'e söyledim, o galeri sahibiyle görüştü falan filan. Hani sanatçıdan rica ettik. Tabii Türk ressamlarla öyle bir bağın olabiliyor. Yani hani hepimiz için geçerli bu. Çok güzel bir işini aldım mesela. Ebru Uygun'um var, Haluk Akakcem var. Yani ufak ufak bir şeyler alıyorum. Yani gönlümden ne geçerse, neyi hakikaten görüp beğenirsem, yani herhangi bir ticari bir şey düşünerek değil de sevdiğim şeyleri Ne güzel. alıyorum. Yani umarım öyle devam eder. Pis Yedili'yle aslında Evet, gerçekten tanındım. parladığını Gurur ve- duyuyorum işimle. Evet. Evet. Jim Bomb karakteriyle özellikle. Peki o işin seçmelerinde böyle bir girerken mesleki anlamda böyle kaderini değiştirecek bir iş olduğunu hiç hissettin mi ya? Öyle bir şey oldu mu? Bak ya, hissetmedim. Okey, Nereden çok hissedeyim? teşekkürler. O zaman yani hani o zaman aceminin acemisinin acemisisin yani. O yüzden artık böyle hani bir dizi bir şey, hani sanki tiyatro moduyla başladığım için hiç yani tutar mı kelimesi bile yoktu lügatımda yani. Ama özellikle ilk sezonu çok çarpıcıydı ya işin. Değil mi? Yani ilk 13 bölüm benim çöp. 13. bölümde bir ayıma geldi. Bir rolü aldım hele. Sonra sokakta böyle bayağı cimbom tezahüratlarıyla hayatımda bana karavanın kapısında tezahürat yapılan tek işimdir yani. Peki Galatasaraylı mısın? Evet. Ben stada beni davet ettiler. Galatasaray dergisine kapak oldum. Bana futbolcular 11'ler falan soruyorlar. Yarı cevap veriyorum, yarı veremiyorum. Üstümde forma, boynumda atkı, elimde top. Bu arada benim babam yani çok fanatik Galatasaraylıdır. Ve böyle UEFA maçları sırasında o 2000'de yüzümün yarısını sarıya, yarısını kırmızıya falan boyamışlığı vardır yani. Çok acayip yani, hani o zamanları hatırlıyorum. Hani babadan Galatasaraylıyım. Televizyonda da ilk kez Cimbom lakabıyla ve bir kadın oyuncu böyle bir futbol şeyi oynamış. O yüzden de o gururu... Aha, bakın kaşlarımı ne kadar ince aldıysam görünmüyor. O dönem ama moda oydu demek ki. Evet. Öyle işte gördüğünüz gibi. Futboldan çünkü Fatih Terim bir benimki yani. Öyle Futbolun ikinci insanı. Ama o sırada böyle şey işte ilk 11'de bilmem ne, bak kim diyeyim tamam falan diye böyle bir şey. Çok özür diliyorum hayal kırıklığına uğrattığım bir takım kimse varsa ama herhalde kimsenin Yok umurunda canım. olmamıştı. Yani artık. Derin futbola falan çağrılmadım yani. Dağılım diye sana bir yazsalar Rıdvan'la ya. kavga etsem ya. Hani biliyordun abi. Peki Londra'da 2,5 yıl geçirmişsin. Evet, geçelim. Ve o dönem sadece filmlerde oynamışsın. Evet. Gupse'nin efendim. zoruyla. Ha evet. Gupse'nin öyle bir şeyimiz vardı. Gupse'yle biz çok iyi arkadaşızdır. Kafalarımız da uyuşur. Ben bir ara Londra'ya, bir ara da İrlanda'ya gitmiştim. Orada böyle evden çıkmıyorum, biletler alıyorum, işte müzikallere gidiyorum, alışverişe gidiyorum falan filan. Gupse sürekli Face'ten beni arayıp orada çürümeyi mi düşünüyorsunuz falan gibi böyle laflar söylüyordu. Ben bir film yazdım, sen ona gel, sen şunu yap falan diye. Öyle o aralar yani o kadar uzun süre dizide oynadım ki yani benim Pis Yedili de 3,5-4 seneye yakın sürmüştü. Şimdi Yasak Elma onun rekorunu kırdı ama üst üste çok çalıştım. Yani hayat dizilerden ibaret olmuştu. Planlı da olmadı yani, bir ay daha kalayım, bir ay daha kalayım, onu da yapayım falan filan diye. Öylece geçti seneler işte bazı kişisel şeylerden. Öyle ama orada da mesela döndüm. Çünkü filmlerden anlaşıyorsun, 6 hafta oynuyorsun, özgürsün yani. Hani senede 6 hafta çalışmak, bir daha o film vizyona girip bir tane daha oynayana kadar zaten arada koca bir kış geçiyor. Evet. O zamanlar daha rahattı. Sonra işte Yasak Elma'yla tekrar diziye döndüm. Deliha 2'de oynuyordum Yasak Elma bana teklif edildiğinde. Deliha setinde hatta beni beklediler Deliha setinden dönmemi. Kasım ayında bitti Deliha.
Aralık 20 Aralık 2017'de ben Yasak Elma'ya başladım. 2021 Ekim ayında hala buradayım. Hala oradayız. Evet. Peki orada seyrettiğin müzikaller, oyunlardan Çok falan... sürekli yani ben o kadar yani 100 poundluk biletlere vere vere geldik. O zamanlar pound 4,5 liraydı bu arada arkadaşlar. Peki oradan mesela seni heyecanlandıran, bunu Türkiye'de yapsak mı ya falan dediğin Evet, işler? direkt hatta bunun birebir örneği var. Şevval'le biz 2. senesinde Yasak Elma'nın böyle bir repomuz 4 güne çıkmıştı senaryo gelmiyor diye. Bir gaza gelip Londra'ya gittik. Orada bir oyun izledik. Gillian Anderson oynuyor. 2 kadının oyunuydu yani başrol 2 kadın. Çok eski bir metindi zaten. Oyunda böyle star bir kadın var ve böyle ona özenen bir kız var. Ve o kadına dönüşmek istiyor ve finalinde o kadına dönüşüyor. Yasak Elma'nın da başladığı yerde ben Şevval'in hayatına ve ona özeniyordum. Ve onun bana sunduğu teklifle ben aslında ona dönüştüm. Onun dünyasına tam bizim o dönemde hani Türkiye'de çalıştığımız işin konusuna çok uyuyor. Oyuna bayıldık. 2 tane kadın döktürüyor falan filan ve çok da böyle renkli bir oyundu ve böyle yaş farkları falan da bizle tutuyordu. Biz hatta onu dönüşte söyledik Fatih Bey'e. Çünkü Fatih Bey de bir ara ilgileniyordu bu sahne işleriyle. Dedik hani biz bu metni alsak Türkiye'de oynasak falan diye Şevval'le bir niyetlenmiştik. Ama onun dışında ben en sevdiğim şey 42nd Street, 42. Cadde müzikali. Ona ben Londra'ya gelen herkesi götürdüm sanki Türk böyle tur guide'mışım gibi. Herkesi gel Allah aşkına bir müzikale götüreceğim diye kendim 90 kere falan izledim ve böyle bittiğinde alkışlamaktan artık avuç içlerim kanıyordu yani. O işte o da böyle show business'ı anlatıyor aslında. Tam bizim sektörü anlatıyor. Sıfırdan bir oyun işte Philadelphia'da bir oyun sahneleniyor. Bunu full anlatırmışım 90 kere izlemekten. Orada da böyle tap dance kullanmış yönetmen. Yani bütün sahneye ve böyle sahnede bir nokta boş yok yani. Böyle sıra sıra dansçılar, dekor sürekli değişiyor. Acayip hızlı bir oyun. Rengarenk böyle pullu kıyafetlerle bir tap dance yapıyorlar. Böyle hani o coşkuyu, o müzikleri, oyunun güzelliğini anlatamam yani. Bayılmıştım. Öyle çok sevdiğim müzikaller de var. Bu Şevval'le... Şevval'le olan bir tiyatro oyunuydu. Evet. All About Eve oyunun adı. Evet. Hatta Şevval'le de sokakta bir resim koymuştuk. Instagram'da var aşağılara iner. Peki o ne oldu akıbeti? Vazgeçtin. O oyun sonra pandemi oldu işte. Kimle hapse gireceğini soruyoruz. Kodese kimle düşersin sevgili Tamam. Eda Ece? Ama yani kadın erkek ortak bir Kadın erkek karışık. Kimle avluya çıkarsın? Kimle havalandırmaya? Tamam. Ceketim düzgün mü? Asıl ve önemli olan o. Evet. Çok iyi. Sevda Erginci ile mi Kodes'e düşersin Ay, yoksa Sevdoş'um benim. Begüm Öner'le mi? Begüm'ü de çok severim, Sevdoş'u da çok severim. İkisiyle Begüm'le kuzen oynadım, Sevda ile kız kardeşi oynadım. Yasak Elma'da 2 sezon benim kız kardeşim oynadı. Sevda diziden gittiğinde, Sevda böyle ne var iş bu yani biter başlar falan modundaydı. Ben hüngür hüngür ay bu sahneyi nasıl oynayacağım kardeşim gidiyor diye. Bizim yönetmenimiz Neslihan Yeşil diyor. Hüngür hüngür ağlıyor monitörde, ben hüngür hüngür ağlıyorum. Replikleri söyleyemiyorum hıçkırmaktan. Öyle veda ettik. Sevda'nın gidişine öyle üzülmüştüm. Begüm de çok şeker, dünya kibarı tatlı bir insandır. Hapiste Begüm'ü üzerler. Sevda daha sert. Sevda beni de ayakta tutar. Kendine gel be çıkarız ne olacak falan diyebilir. Sevda'yı seçiyorum. Tamam. Sevda Erginci ile devam ediyoruz. Sevda Erginci mi Oğuzhan Koç mu? Oğuzhan'ı da severim. Çok çalışkan, düzgün bir insan. Onunla da çalıştık. Ama Sevda beni kurtarır. Sevda ile devam ediyoruz. Sevda Erginci mi Gupse Özay mı? Şimdi Gupse'ye geçmek zorundayım. Onunla yani tünel kazarız gene çıkarız yani öyle söyleyeyim. Gupse Özay mı yoksa Ben Affleck mi? Ben Affleck'in pek meraklısı değilim. Jennifer Lopez'le o girebilir istiyorsa. Ay. 20 yıllık bitmeyen bir şey var. Ben Gupse'yle devam edeyim. Gupse Özay'la devam Evet. ediyoruz. Ben Affleck daha hiç seçilmedi ha. Kimse Türk halkına hitap etmiyor. Ben Affleck seven var mı aramızda? Ya bir ara yönetmenlik falan yapmıştı. Destekliyordum onu. Yokluktan sizinki. Gupse mi yoksa Ryan Reynolds mı? Ryan çok böyle o esprili bir süper kahraman oynadı ya. Onun da adını unuttum. B12'si var mı? Bugün birçok şeyin adını hatırlıyorum. Deadpool. Deadpool. O fikri çok sevmiştim. Bana çok şeker gelmişti ve Instagram'larını Blake Lively ile çok şeker kullanıyorlar. Sürekli yani mizah damarını çok seviyorum. Ama Ryan şimdi İngilizce konuşacak, hapiste Türkler
Gupse ile devam edeyim. Gupse ile devam ediyoruz. Gupse Özay mı yoksa Gülenay Kalkan Ünlüoğlu mu? Gülenay ablayı çok seviyorum yani. O kadar çok seviyorum ki kelimelerle anlatamam. Hayatınızda görebileceğiniz en tatlı kadın yani. Onunla her yere giderim. Gupse'yi çok yorduk. Yani Gupse çoktan tüneli kazdı kaçtı bence. Gülenay ablayla devam edeyim. Gülenay Hanım'la devam ediyoruz. Peki Gülenay Hanım mı yoksa Ryan Gosling mi? Ryan yani herkes sana bir bayılıyor da. Niye? Ben bayılmıyorum. Ryan... Yok. Gülenay abla daha iyi Ryan'dan. Bunun bir gözlüğü kalk gidelim, diğeri bok yeme otur diyor. Niye? Bir de burada mavi gözlü. Ryan Gosling mavi gözlü değil ki. Boyuyor musunuz bu gözleri? Mavi be, mavi gözlü adam. Ryan Gosling mavi gözlü mü? Arkadaşlar Ryan Gosling mavi şaka mavi gözlü. Kahverengi gözlü ya La La Land'de mavi bir şey görmedim ben. Ya da Özür bizim diliyorum. dizilerde mavi gözleri çok parlatıyorlar. Bana kahve gibi gelmiş de olabilir. Bizim Bakalım hemen colorcılar Ryan bakıyor. Gosling'in kimliğine bakalım. Muhtemelen TC Kahverengi nosundan. gözlü diyenler. Ryan Gosling mavi gözlü diyenler el kaldırabilir mi? Aa mavi mi ya? Kahverengi gözlü diyenler el kaldırabilir mi? Bu Hiç kimse, ben- nasıl büyük bir yalnızlıktır sevgili. Ben adamın göz rengini bile fark etmediysem Hayır. onunla hapisten Tabii, ne falan işin var? çıkamam. Yani. Bununla Gülenay devam ablayla devam ediyorum. Peki Gülenay Kalkan Ünlüoğlu mu yoksa Biran Damla Yılmaz mı? Ay Damloş'u da çok seviyorum. Sete gelip en hızlı sevdiğim insanlardan biri. Bu kadar kibar, nazik ve içten. Terazi, yengeçe terazi. Aa. O da evet çok şeker. Damla'yla hapisten çıkabilir miyiz? Çıkarız ya. Hadi Damla'yla devam edelim. Damla ile devam ediyoruz. Damla Yılmaz mı, Jake Gyllenhaal mı? C2 de istemedim ya. Jake de elimizde patladı. Damla'yla devam. Damla Hanım mı, Buğra Gülsoy mu? Ay Buğra. O kadar uzun süredir konuşmadık ki. Dur bir arayayım. Ara. 5'e Ee, basınca Buğra çıktı. Ya çocuğu oldu daha yeni Nilüfer'le biliyorsun. Evet. O yüzden şimdi çocuğu bırakıp gelsin mi ya? Yok. Damla'yla devam Damla ile edeyim. devam et. Damla mı, Jude Law mı? Tamam Damlacığım görüşürüz. Sonra ararım ben seni. Ben Jude Law arkadaşlar canlı izledim Londra'da. Böyle sizin gibi en ön bilet almıştım. Oyun gereği de böyle salopetini indirip en öne oturuyor. Bacakları böyle sarkıyor ve şöyle rolü gereği şöyle hareketler yapıp bana çarpıyor. Ben adamın dikkati dağılmasın diye bacağımı çekiyorum falan. Öyle anılarımız var yani. Ya beni hatırlar herhalde diye düşünüyorum. En öndeki kız hani bacağın çarpmasın diye aşırı kibarlık yapan. Jude. Fotoğraf falan Jude. çektirdin mi çıkışta bekle? Yok. Çektirdim. Yani o çıkışlar 3 mahalle falan kuyruk oluyor. Evet. O Yok yüzden çektirmedim. Ama Jude Law'la devam ediyoruz galiba. Tabii o çok iyi tanıyor beni. Hukukumuz var. Tabii. Jude Law mı, Ezgi Mola mı? Aa Ezgi. Ezgi'yi de çok seviyorum. Ezgi ile hapiste bilmiyorum Ezgi kocan kadar konuştu Ezgi başrolken ben de daha çömezken onun kardeşlerinden birini oynamıştım. Bir daha da görmedim Ezgi. Yani Jude'la daha samimiyim. Ezgi ile Kodes'e düşsek Ezgi Jude'la zaten daha bütün yani Kodes'i ele hukukumuz var. geçirir. Evet Ben Jude Law'la size söyleyeyim. devam edeyim. Peki Jude Law mı, Christian Bale mı? Christian Bale'i de çok beğeniyorum. İyi oyuncu, karizma. Yaşlı. Ama işte dediğim gibi Christian Bale'i tanımıyorum. Jude Law'u tanıyorum. Aynen çok mantıklı Evet. bir cevap. Christian Bale paket olur size isterseniz. Jude Law mı yoksa Şevval Sam mı? Ya direkt sattım Jude Law falan hiç umurumda değil. Jude Law bu arada. Niye bana Law dedirtiyorsun? Ben biraz ***'ümdür. Ama Jude... Yok. Aslında sen daha doğru söyledin. Love. Jude Love. Doğru. Şevval'i tabii ki tercih ediyorum. Şevval Hanım'la devam ediyoruz. Peki Şevval Sam mı, Daniel Day-Lewis mi? Kralı gelse alamazlar şu an Şevval'i. Öyle mi? Şevval'le devam ediyorum. Şevval'le devam ediyoruz. Şevval'i çok seviyorum yani o çok iyi bir insan, çok özel bir insan. Evet, yani bir de hayvanlara müthiş bir saygılı, doğaya arkadaşlığınız da saygılı, var. insanlara saygılı. Sesi güzel, kendi güzel. Senin için yani şu an arayayım, gel beni al diyeyim işi gücü bırakır, uçarak gelir. Ha onu ben de yaparım. ya. Fedakar sağ ol. Yani Şevval 10 numara bir insan. Şevval Hanım mı, Anna Torv mu? Bir dizisi vardı Fringe, onu izlemiştim, sevmiştim ama yani yok Şevval tabii ki. Şevval Sam mı, Jodie soyadı nasıl Bu okunuyor kızı bilmiyorum. çok seviyorum. Evet bu Killing Eve'in başrolü. Phoebe Waller-Bridge'in Evet dizisi. polisiyesi. Evet çok şeker bir oyuncu, müthiş bir rol oynuyor böyle bir katil Çok oynuyor. becerikli gerçekten. Ama Şevval tabii ki. Şevval tabii ki.
Şevval mi, Penn Badgley mi? Yok ya. Yak ya. Yok ya, yani bunu Gossip Girl'de falan bile sevmiyordum yani. Devam ediyoruz. Şevval mi yoksa James McAvoy mu? Sinir ağız. Bu ne ya? Gıcık bir ağız yapısı var. Ben... Çenesi menesi, yani şu an bile benimle problemi var gibi bir fotoğraf. ne yaptım ben sana efendim? Tamam, kapatın. Yok Şevval yani. Şevval'le devam ediyoruz. Şevval mi, Johnny Depp mi? Şevval'in oğlu var Taro. Şimdi Evet. Sadakatsiz'de oynuyor, Evet. Tarık Emir. Onu da ağırlamanızı çok isterim. Evet. Gerçek ünlü nedir? Tarık Emir'dir yani. Giyinmesi, iltifatları kabul ediş şekli. Yani Oxford'da oyunculuk okudu geldi çocuk. Bana bir koçluk yaptı. Benim bir yabancı audition'ım vardı. İngilizce bir audition istediler benden bir uluslararası iş için. Onu Taro ile çalıştım ben. Taro benden 7 yaş küçük. Yani her dediği lafı dinledim. Böyle güzel oyuncu koçluğu yaptı bana. Ve mesela bize iltifat ediyor. Ay yok ya saçımı falan deyip resim çektiriyor seni. Ünlüsün sen be, kendine gel falan diyor bizim makyöz Sema. Yani Taro'nun yani giyindiği kumaş pantolondan, yani kendine gidip pantolon diktirip 9 tane kolye takıyor falan ve gerçekten Johnny Depp gibi görünüyor çocuk. Yani gerçek, ülkede bir tane ünlü var. O da Tarık Emir Tekin Taro. Ben size söyleyeyim. Göreceksiniz ileride. Ona benziyor. Şevval'le devam ediyorum çünkü Taro var elimde zaten. Johnny Depp'e gerek yok. Tamam. Peki Şevval Sam mı, Ewan McGregor mu? Bu da sinir ağızlardan. Sinir ağ. Ha sen anladım. Yok, istemiyorum. İstemiyorsun. Şevval varken seni ben ne yapayım? Çok güzel söylediniz. Şevval Sam'la o zaman Yes. kodese düşüyoruz. Biz dizide gerçekten Şevval'le Kodes'e düştük. Ve hatta şöyle komik bir sahnemiz vardı. Ranza sahnenin sonunda Ranza'ya hadi Yıldız falan deyip beni alıyor. O sırada da yönetmen kesmedi. Ben de üst Ranza'ya çıkmam gerekiyor. Orası da soğuk. Ben de içime içlikleri falan giymişim. Popomdan beni itmeye çalışıyor. İtemiyor. Böyle bir anımız var ya, orada kestik falan diye. Bir yandan Şevval arkadan itiyor. Ay kopmuştuk. Yani öyle de bir anı. Peki, Çok komik. peki Şevval'in ne yapmışsınızdır da kodese girmişsinizdir sen? Ya biz eski kocamızı merdivenlerden atmıştık. Bizim dizide. Yani Burada da bilmiyorum, ortak bir kocamız olamaz ama yani herhalde böyle kadın katili birini öldürüp girebiliriz. tamam. Peki şimdi sizin bu içinde bulunduğunuz iş piyasadaki birçok işin aksine kadınların başrolde olduğu, Aynen öyle. üretim alanında daha çok kadınların olduğu bir Evet. iş. Bu çıkan işle ilişkilendirdiğin zaman bir etkisi olduğunu söyleyebileceğim bir şey mi? Yani %100 Yasak Elma'da, hatta onu da çok seviyoruz. Murat Öztürk geçen sezonumuzu çok da güzel yönetti. Ama biz bir kadın yönetmenle başladık. Neslihan Yeşilyurt'la. Benim canım arkadaşım ve kraliçemiz. İki tane kadın yazarımız var. Zeynep ve Melis Civelek. Zeynep Gür ve Melis Civelek yazıyor. Neslihan Yeşilyurt yönetti. Şevval'le ben başrolünü oynuyorduk. Çok böyle hani kadın enerjili bir setti. Uygulayıcı yapımcımız da kadındı. Yani çok kadın ağırlıklı bir setti. Şu anda da öyle. Ece Erdek Koçoğlu yönetiyor. Yine bir kadın yönetmene geçtik. Yüzün güldü. Evet, Tanıyorsun çok ve severim seviyorsun. ben Ece'yi ya. Yazarlarımız zaten hala aynı, ilk günden beri yazarı aynı kalan dizi de çok az biliyorsun. Gerçekten enteresan. O yüzden biz orada bir kadın birliği yaptık. Yani biz mesela hatta bütün oynayan erkek oyuncularımız çok iyi oyunculardı. Ama bizde mesela ben 4 kere evlendim. 5 farklı kişiyle partner oldum. Erkek çocukları büyüdü gitti filan. Hani bizim dizide her zaman kadınlar kaldı. O yüzden biz son derece feminist bir diziyiz aslında. Ve erkekleri, yani mesela önümüze de herhangi bir erkek taraflı replik gelince de onları öyle söylemiyoruz. Zaten pek de gelmiyor çünkü kadın yazarımız var. Onlara dikkat ediyoruz yani. Ne? Sizin bir şey açıklamanız gerekti galiba şu an. Yok, ben annem mesela ben ailede böyle bir şey vardı onu size söyleyeyim. Ha, sizin aile öyle. Annem yaşıyor, teyzem yaşıyor, kayınvalidem yaşıyor. Hepsi, bütün erkekler ölmüş. Evet ya, öyle bir şey de var. Hep single kadınlar var mesela. Annemlerin binasında da öyle. Hatta çok komik bir şey söyleyeyim size. Benim annem de çok komiktir, babam da. Bir gün setteyim, işte yakın zamanda saçıma fön çekiliyor. Annemden mesaj geldi. Bana böyle 5 tane 65 yaş grubu.
5 tane kadın arkadaşının bir kahvaltı fotoğrafını yollamış. Hep beraber böyle poz vermişler. Hayal edin fotoğrafı. Bana fotoğrafı yollamış. Altına da şey yazmış. Kilolu değilim, en önde oturmuşum ve montum kalın yazmış. Ben de hani tamam böyle tamam anne yazdım. Sonra screenshot'ını aldım, ablama gönderdim. Ben ona böyle bir şey sormadım ki niye böyle bir şey yazıyor falan diye. Annem de, ablam da o fotoğrafı babama göndermiş. Babamın cevabı, kocasını yiyen kadınlar kahvaltısı. Ve sonra babamlara gittim. Babam diyor ki annenin bu hafta sonu kocasını yiyen kadınlar kahvaltısı var. Yani babam hariç hepsinin kocaları ölmüş ve böyle bunu kutlamak için kahvaltıya gidiyorlar. Ya öyle bir şey var yani. Erkekler bir önden gidiyor yani maalesef. Evet. Ağdırsı bana geldi. O yüzden sizi kocasını yiyenler kahvaltısına bekliyorum. İleride gidebiliriz. Belli Gidin olmaz. bari. Demek büyük ihtimal biz gelemeyeceğiz. Beni de o dönem biri yemiş olur diye tahmin ediyorum. Peki özgüvenli, enerjik ve güçlü bir kadın avran olduğu Teşekkür konusunda ederim, sağ ol hemfikir bizim ekibimiz. Peki hiç ya güçlü olmayı abarttık, pehlivana döndüm ben falan dediğin bir an oldu mu? Oluyor. Hani böyle bir o her şeyi kendin yapma ve böyle hani normal kalma halim var benim yani. Ya tabii ki kendi ne bileyim ben bir tane organikçiden mesela kendime özel yumurta alıyorum. Çünkü arkadaşlar bakın böyle 3 serin o 3 ile başlayan yumurtaları yemeyin. Çok tehlikeliymiş. Bunlar tavukları ilaçlıyorlar, yemliyorlar hormonlu. Ve bütün tarım mesela bizim yediğimiz biberler, domatesler falan hepsi ilaçlı tarım. O ilaçları yiyoruz o hormonları. Sonra ben ekranda şişman çıkıyorum. Bu olmaz. Yumurta bilgisi için ekstra teşekkür ediyorum. Evet ama evet. 3 Yani serisi. sıfırla başlayacak. Ben birileri bile yemiyorum. Bir de çok yani dikkat edin ilaçlı şey. Bir de bu arada benim eski evimde çalışan Suna ablam vardı. Onu da çok severim. Kendisi Tokat'a taşındı. Benim hayatım bitti. Neyse. Sen yorulduysan dinlen içeride. Neyse. Yani organik yazanlara da güvenmeyeceksin. Aynen numarasına Lokal bakacağız. üretici bulacaksınız. 0. 0 yiyoruz bundan sonra. Yumurtalarımız 0 seriyle. Hiç yeme daha iyi diye uzatırım şunu. Artık her hafta bir stand-up konuğumuz oluyor. Bu hafta da git oraya. Her hafta bir stand-up konuğumuz oluyor. Bu hafta da sizinle tanıştırmak istediğimiz gerçekten de mizahına hayran olduğumuz bir arkadaşımız var. Alkışlarınızla geliyor. Gelme. Düşüyordum çünkü. Net diyerek başladığımı unuttuğum için sadece parmağımı tutarak devam ediyorum. Basamak. Ne? Basamak diyorum ki düşme. Ha teşekkür ederim. Bir daha mı başlamam lazım? Hanımlar beyler Caner Dağlı geliyor. Nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür Elin ederim. şey gibi havada Teşekkür kal. ederim. Ben gelene kadar çok komik oldu zaten bence. Evet bir daha yapalım istersen. Şaka. Gel yapmayalım. Tamam. Olur. Caner Dağlı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben biraz kendimden bahsedeyim. Ben Hataylıyım. Hataylı olan var mı aramızda? Bakayım şöyle bir. Ama Hatay'la ilgili ben size şunu sormak istiyorum aslında. Hatay'ın sizce en meşhur şeyi ne? Hatay deyince aklınıza ne geliyor mesela? Künefe başka? İçli köfte. Döner. Gerçekten acıktınız mı yoksa gerçekten bunlar mı? Asineri var. Ama en meşhur şey bu değil arkadaşlar. Ben bunu açıklamak için bazen sahneye çıkıyorum. Bizim Hatay'ın en meşhur şeyi aslında reenkarnasyon. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bizim orada çok yoğun. Adana haşlamaz. Samandağ'da çok. Ben Samandağlıyım. Samandağ'da çok oluyor. Geçenlerde Hatay televizyonda şöyle bir röportaj izledim. Orada gördüm bunu. İnsanlara sokak röportajında şunu soruyorlar. Reenkarnasyona inanıyor musunuz? Herkesin cevabı şu. Evet ben. Evet dayım. Halam. Herkes yaşamış yani. Kimse demiyor ki reenkarnasyon ne demek diye kimse sormuyor bile. Bir adama gittiler dediler ki peki işte reenkarnasyona inanıyorsunuz da nasıl yaşadınız anlatın bunu dediler. Adam böyle yaptı. Daha önceki hayatımda Suriye'den alburdum. Şimdiki hayatınızda dediler Hatay'dan alburum. Ya öyle reenkarnasyon olur. Adam dükkanı kapatmamış yani. Çok dandik bir reenkarnasyon değil mi? Daha önceki hayatımda kral olurum, prens olurum, bir şey olurum. Bizde öyle oluyor. Bizde ne albursan ne albur devam ediyoruz. Bakkalsan hemen dükkanı sokakta açıp devam ediyorsun hayatına. Bizim biraz öyle oluyor. Ve ben Bağcılar'dan geliyorum.
Bağcılar'da şöyle bir şey var yani. Böyle varoş yerlerde doğduğun yerle, olduğun yerle insanları tehdit etmek gibi bir şey var. Biz şuralıyız. Biz adama ne yaparız biliyor musun? Biz Adanalıyız. Biz şuralıyız falan dersin. Ben bunu hiç yapamadım. Çünkü ben Hataylıyım. Hatay'la bir insanı tehdit edemezsin. Ya künefesiyle ünlü bir yerle bir insanı korkutamazsın. Şunu diyemem ben bir insana yani. Biz Hataylıyız oğlum. Biz adama ne yaparız biliyor musun? Ne yaparsınız? Künefe. Ya bunu yapabilirim ancak ben yani. Ne yapabilirim başka? Bunları da bilmemin sebebi aslında benim babam tam bir Hatay aşığı. Sadece Hatay televizyonunu izlemiyor. Hatay'la ilgili bir şey çıktığı zaman televizyonda aşırı seviniyor. Geçenlerde şöyle bir şey haber çıktı. Haber şu. Yavru deniz kaplumbağaları Hatay'da denizle buluştu. Babam böyle ekrana baktı dedi ki başka nerede buluşacak? Bir haber daha vardı. Hatay'da tefeci operasyonu 16 kişi gözaltına alındı. Babam baktı böyle dedi. Bir tek tefecileri yenmemiştik. Baba konuyla alakası yok yani. Ve baba beni çok sevmiyor. Ben babam bir gün şu cümleyi kurdum ortaokuldayken. Ya Hatay'ın 1/10 kadar beni sevseydin keşke. Çünkü 90'lı yıllarda ben yaptım çocukluğumu Bağcılar'da. 90'lı yıllarda pedagoji yoktu. Hatırlıyor musunuz? Gerçekten yoktu yani. Pedagoji diye bir şey yoktu evlerde. Ben şunu hatırlıyorum. Bir gün annem ortaokuldayken babama şöyle bir soru sordu. Dedi ki ya şu çocuğun veli toplantısı var gider misin dedi. Babam böyle yaptı. Kaça gidiyor bu? Ben komşunun çocuğuyum. En azından basit şeyleri bilmen gerekiyor. Yaşımı, kaça gittiğimi. Onları bile bilmiyor adam. Ama sadece bir gün böyle 90'lı yıllarda bir gün benim psikolojimi savunduğu bir zamanı hatırlıyorum. 90'lı yıllarda Sıcağı Sıcağına diye bir program vardı. Hatırlıyor musunuz? Çok sert bir programdı. Çivili katiller, seri katiller, kan revan ortalık. O zaman o programda çok sert bir şey çıkacağı zaman ekrana şöyle bir uyarı gelirdi. Birazdan ekrana gelecek görüntüler çocuğunuzun psikolojisini olumsuz etkileyebilir. Lütfen çocuklarınızı ekrandan uzak tutun. Babam bu çıktığı zaman lan odana diyordu. Savunuyor adam sonuçta savunmuş oluyor. Dediğim gibi 90'larda asla pedagoji yok. Bunu ben size şöyle bir anımla anlatmak istiyorum. Bu gerçekten şimdi başlangıcında anlamayacaksınız ama sonunda anlayacaksınız. Biz ablamla yaramazlık yaptığımızda küçükken ben 5 yaşındayım. Ablam 6 yaşında. Annem ölüyordu. Şimdi anlamadınız değil mi ne olduğunu? Biz yaramazlık yapıyorduk. Annem olduğu yere yığılıyordu. Biz başında ağlıyorduk. Anne ne olur ölme. Kalk annemiz öldü, annemiz öldü. Annem kalkıp böyle yapıyordu. Bir daha yaramazlık yaparsanız yine ölürüm. Anne ne yapıyorsun? Ben 5 yaşındayım. Psikolojim bozuldu benim ama. Sonra bu 4-5 defa daha öldü. Bu da nasıl bir cümleyse annem 4-5 defa daha öldü. Bu öyle ben ablama gidip şey dedim. Ben ablamdan bir yaş ufaktım dedim ki ablama. Abla dedim annem galiba gerçekten ölmüyor. Çünkü dedim uyanıyor. Bu işi biz çözeriz dedim. Annem bir defa daha öldü. Sonra ben bunun cüzdanından bütün paralarını aldım. Bakkala doğru gidiyorum küçük adımlarla. Kafamı bir tane vurup böyle dedi. Gerizekalı ben gerçekten ölüyor olabilir miyim? Anne ben bunu 5 yaşında nereden bileyim yani? Ve bazen de bu oyunları babamla beraber yapıyorlardı. Benim babam aşırı bıyıklı bir insan. Aşırı bıyık düşünün yani. Konuştuğunu o ağzın hareketlerinden anlıyorsun. Öyle bir adam. Bir gün ben 5 yaşındayken bıyıklarını kesti. Banyodan çıktı. Ben de babamı gördüm tanıyamadım. Anneme dedim ki bu kim? Annem böyle yaptı. Bu yeni baban. Ben de ağlamaya başladım. Dedi ki ya ben eski babamı geri istiyorum. Bu babam hiç güzel değil. Eski babam geri gelsin. Annem hala böyle yapıyor. Hayır bu yeni baban. Ya belli ki bir fantazi yapıyorsunuz. Ama 5 yaşındayım. Beni niye oyuna kattınız arkadaşlar yani? Normalde bunları terapiste anlatmam gerekiyor. Farkındayım ama bu çocuk travmalarımı... Terapist çok pahalı. Benim durumum yok arkadaşlar. Size anlattım bugün. Nasıl beğendiniz mi bu terapi hikayemi? Size anlatabildim bugün. Hikayem de buydu benim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Benden bu kadar bugünlük. Ben Caner Dağ. Sağ olun. Tiyatro yapmayı düşünüyor musun? Yani işte Genel olarak. Az önceki söylediğin şeyi bilmiyorum ya, boş büyük ver, konuşmayalım da. söylüyor. Şu an kısa dönem planlarımda yok. İleriyi bilemiyorum artık. Ha, okey. Komedi dizisi yazdığını biz hiç tanışmıyorken ben biliyordum. Evet. Galiba hatta... Bana hatta Enis seni söylemiş. İbrahim çok iyi oyuncudur. İbrahim'i mutlaka unutma diye. Evet, bak Enis, onu bilmiyorum. Evet, Enis Arıkan seni yani bir tane rol vardı. Böyle baba rollerden biri. Mutlaka İbrahim'i düşün demişti. Teşekkür ederim. Sağ olsun Evet, canım. biz o zaman kendi küçük dünyamızda onu çünkü Evet, hayata daha- geçirmeye çalışıyorduk. Daha şey yoktu yani. Enes de Daha sağ bu olsun dizi bana bile yardım yoktu etmişti. galiba. Evet. Tabii. 2016'da Londra'da yazmıştım. Hı hı. Sonra araya film girdi, Yasak Elma girdi falan filan. Kendi komedi dizimi yapacağım. Şimdi görüşüyoruz, konuşuyoruz. Türkiye'de henüz olmayan bir platformla. Evet öyle Ama bir Yasak şeydi. Elma'nın bitmesi gerekiyor bunun için. Hı. O yüzden Yasak Elma'yla bir sezonu tamamlayalım.
Sonrasında yaza doğru bakacağız. Hem yazacaksın hem de oynayacaksın diye biliyorum. Yani zaten daha küçük planda bir şey. Yani ben şu an 150 dakikalık bir dizide oynuyorum. Zaten hani yarım saatlik, 10 bölümlük falan bir düzen olduğu için. Anladım. Yani, Normal bir şey. evet. Böyle hani normal ölçülerde olacağı için kendim yazacağım diye şu an düşünüyorum. Hani belki işler değişir, daha uzun bir şey olur. O zaman sevdiğim yazar arkadaşlarım var. Belki bir ekip kurarız. Yani geleceği ben de bilemiyorum. Peki yapmayı düşünüyor musun bunu? Yani bu şimdi komedi dizisi Yani- çok eski bir plan ama. Evet, aslında ben şirket de açtım. Yani bir yapım şirketim şirketi. de var. Evet. Yani ben birazcık böyle hani çok fazla yazar arkadaşım var. Çok fazla oyuncu arkadaşım var. Yeteneklerine çok inanıyorum. Ama bu işten para kazanamıyorlar. Ya da daha kendilerini henüz ispat edememişler. Görüyorum ve onların hani o yapmak istedikleri şeyleri de görüyorum. Zaten ilk dizimi de öyle bir gazla yazmıştım. Bir arkadaşımla buluştuktan sonra. Birazcık böyle hani kendi kazandığım paraları yine bu işlere yatırmak istiyorum. Yani hakikaten okuduğum, çok güldüğüm bir şeyi hayata geçirebilmek için onun arkasında durmak istiyorum. Yani yapabildiğim ölçüde ben de hani böyle kreatif işleri, hani her işi ben yazıp ben oynayacağım falan gibi bir şey de yok. Yani mesela Halil Babür var, benim bir yazar arkadaşım. Bayağı ödüllü falan, Oyuncu bu aynı ülkenin en zamanda. değerli oyuncularından, yazarlarından biri. Halil mesela istediği işini gelip yapabilir. Bütün arkadaşlarıma da kapım açık olur. Ben de onun kaynağını sağlamaya çalışacağım. Hadi inşallah, umarım olur. İnşallah. Çok yani ideal bir plandan Onun dışında da bahsediyorsun. kendi istediğim türde şeyleri de yapmak istiyorum. Ama mesela bana çok güzel, yani benim menajerim var, sektördeyim. Bana çok güzel bir senaryo gelirse yine çıkıp oynarım. Yani öyle bir ofis bir şey değil. Hepsini yapabildiğim. Bütün ayrıca Hollywood'da da bir sürü, Avrupa'da da yapan vardır. Bir sürü oyuncunun adı yapımda geçiyor. Evet, Yani bu çok evet. yapılan bir şey. Özellikle son dönemde bayağı Evet. herkes ortak Yani yapım bütün istiyor. başrol oyuncularının işin içinde olduğu da görülüyor. Yani bu aslında olan bir şey. Zaten hani sektörün içindeyiz. Yani üreten taraftayız. O yüzden çok böyle ne diyor falan denecek bir şey olarak da görmüyorum. Yo, ben de öyle görmüyorum. Tam aksine sevindirici şeyler Evet. bu projeler diye düşünüyorum. Evet. İsminiz neydi? Beyza. 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 Kaçıncı sınıftaydınız Beyza Hanım? 3. Daha 3 seneniz daha var. Aa, ne güzel. Oyunu anlatayım, hiç zor değil. Yani Beyza'cığım ben de bilmiyorum bu arada. evet, hiç zor değil. Buyurun. Ay, benim en sevdiğim dizilerden biri. Hadi bil bakalım. Nasıl bir Süre bitti geçiş mi? olsun. Harikaydı. Tamam dur gösterme. Hadi bir 5 saniye daha verelim. Nasıl yani, 5 saniyede mi Evet. anlatacağız? Bunu yaparken 3 saniye daha gitti. Cemil. Ver bir 5 saniye daha ver. Cemil değil, Beyza. Hayır, Cemil. Dizi. Hayır, sen Cemil. Cemil'sin. Dizi, Evet. Cemil, katil. Biri bildi, bizimkiler. Bizimkiler, bu kız nereden bilsin bizimkileri? Ben bizimkilerin Bu fanıydım kız ya. zaten 2012'li falan yani. Ben bizimkileri Abarttım, hala kaçlıydınız? 2001. Yani işte 11 yıl saptırdım ama olsun. Yılbaşı, Macaulay Culkin. bebek, Ha, evde tek başına, Home Alone. Aa, ne güzel anlattı be. Helal olsun ya, Beyza'ya bak Ama sen. 5 saniye çok az. Evet. 10 yapın bari. Oğlum pazarlığını yapmayın bizim. Ya, of. Demin size 20 saniye verdim. Tamam. Başladı süre. bir Korkma, dakika, korkma dur. sen. Rakçı Serpil. Rockçı Serpil dedi, duydunuz mu? Bir 5 saniye daha verelim Cansu. Kedi keserler. Aa, Exorcist filmi nasıl anlatacağım? ha, yine berbat anlattı Eda Hanım. Alkışlıyoruz Eda Hanım. 5 saniyede ben Evet, düşünemiyorum. evet. Size bayılıyor Beyza. 25 saniye. Başladı süre. şapkacı, Ha Alice in Wonderland. İbrahim'in müzikali. Bravo, bravo. Tebrik ediyorum. Beyza yağ gibi anlatıyor, inanılmaz. Başladı. Tamam dur. Ay eyvah. Ver 5 saniye daha ver. Pastane. Afişinde kırmızı güller vardı. Bu o değil saniye miydi daha ya? ver. Evet, afişinde kırmızı güller vardı. Kız yerde yatıyordu. Sarışın oyuncunun adını unuttum.
American bir şey ama onu da O söylemiş mi beauty. oldum? Ah o beauty, bu pasta. İyi söyledim. Bu 5 saniye benim çok Gerçekten geldi. Eda Ece'ye atak geçirttik. Buyurun. Başladı! Ay. Pardon, çok özür Hayır dilerim. ama Bu ne? yaşıyor ömrüm. 5 saniye Şarkı daha. mı bu? Hayır, Hayır. ama ben oradan anladım. Buyurun. Gel benim yarim, oluver şimdi. İkinci bahar. Bravo, bildi. Aferin Yine kız. çok iyi anlattı Beyza. Beyza inşallah şarkıya uyan bir şey gelir. Senin yönteminle cevap vereceğim. Kız boşuna Buyurun. beyin cerrahı olmamış. Evet. Daha olmamış zaten. İşte bu benim en sevdiğim. El Bandi'de oynayan kişi başrolünü oynuyor yine. Ver 5 saniye daha. Sofia Vergara var. O da oynuyor. Komedi dizisi. Modern Family. Evet, Evet, bravo. bildi. İşte Eda da sonunda anlattı. Kovalamaca. Ha bu Will Smith'inki mi? Fare. Ha yok, Leonardo DiCaprio'nun Fare. Ha Tom ve Jerry. Evet, bravo. Beyza yine çok iyi anlattı. Son mu? Son. Ben bunu hep derim ki keşke ben oynasaydım. Sen tabii onu nereden bileceksin? Beyaz bir kıyafet Ver. hayal et. Ve şu an Camdaki Kız'da oynuyor onun başrolü. Camdaki Kız'da oynuyor. Böyle hayır daha eskileri düşünün. Esmer Hoşbayan. Beyza nereden bilsin? Ruhsar. Bildin mi? Bildin mi? Bunu bildim. Bildim. Ruhsar benim en sevdiğim dizilerden biri. Şimdi olsa Ama oynarım. Camdaki Kızı seyretmiyorsun galiba. Yok, onu da biliyordum. Aklıma geldi. Hande Neyse boş Ataizi ver artık. bilemedi. 25 saniye olsun. Çok güzel. Beyza harika Kazandı. yarıştı. Sporla aranda düzelmeyen toksik bir ilişki varmış. Bu Evet. pandemi dönemi bu ilişkiyi biraz daha yakınlaştırdı mı, yoksa daha beter şınav çeken terli postları görüp daha beter hale mi Yani getirdi? profesyonel sporcu bir sevgilim var. Bence yeterli. Aynen. İş bölümü diyorsun. Hani sporu olan bu hayattaki borcumu öyle ödeyeyim diye düşünüyorum. Dinlemek mi, okumak mı diye editörlerimizin bir sorusu var. Sen zaten ailede de özellikle baban galiba kitap kurduymuş. Evet. Mesela ben bir tane kitap dinliyorum. Tabii set var. 2 hafta, 3 hafta geçiyor. Bir bakıyorum babam 8 tane kitabı bitirmiş. Ama yani ben çok kitap okuyorum. Çok da seviyorum. Dinlemeyi de çok seviyorum. Podcast olsun, işte kitap olsun. En sevdiğin kitap, dinlediklerin arasında Mesela hangisi? Berrak Yurdakul'un Ev Yapımı Bir Paraşüt kitabını dinlemiştim. O dinlemek için harika bir kitaptı. Çünkü aynı zamanda böyle bir mindfulness kitabı. Hani şimdi birazcık aralarda bir nefes alıp gözlerini kapatman falan gereken anlar var ve onu Sevinç Erbulak da çok güzel okumuş. Orada o kitabı dinlemek mesela çok iyi gelmişti. Ama bazı kitapları da dinleyemiyorum bu arada. Yani o bazı mesela radyo tiyatrosu gibi okuyanlar oluyor bazen. Hani mesela yaşlı teyzeyi yaşlı teyze gibi yapan, erkeği erkek gibi yapan. Orada mesela direkt dağılıyorum ve kapatıyorum. O olmuyor. Yani ben düz okuma seviyorum. Yani benim kafa sesim gibi olmalı dinlediğim kitap. Öyle değilse kitaplar hemen okuyorum. Ya da çok gerçekten edebi kitaplarsa biraz hayal etmeyi ve kendim seslendirmeyi sevdiğim için onlara da girmiyorum. Ama mindfulness kitapları ya da mesela küçükken okuduğum, tekrar bakmak istediğim kitaplar, mesela evimi toplayacağım, bir şeyle mi uğraşacağım, dışarıda köpeğimle mi yürüyorum? Hemen onu bir kulağıma takıyorum. Çok güzel. Peki astrolojiye merakını zaten Evet. ilk programa başladığımız andan itibaren anladık zaten. Bir de hakkında da sürekli böyle bir bilgi dolanıyor. İlk bilgilerden Evet. biri. Peki insanlara Falcı bakınca olurmuşum ileride astrolog. Dizleri tutmamaya başlamış, doğum haritası bakıyor. Eda Ece'ye gittik ya. 2000 liraya harita bakıyormuş abi falan. Düğüm diye 22 bin liraya. Peki Şaka. anlar mısın? Yani işte Ya şöyle, mesela çok iyi astrologlarımız var ülkede. Öner Evet. Döşer mesela, onların bir numarası. Harita doğru okumakla çok ilintili. Yani o haritayı doğru okumak çok önemli. O yüzden iyi astrologları bulmak çok önemli. Yani astroloji bir bilim değil. Astronomiden yıllar önce ayrılmış. Ama şöyle bir pattern var gibi geliyor. Yani dünyanın bir düzeni var. Hani arının kanadının oranıyla, ineğin DNA'sıyla bizimki falan filan gibi böyle bir matematiksel bir düzeni var ya evrenin. Yani insanların da bu kadar başıboş olup da gönderilip kendi kaderlerini yazdığını da çok düşünmüyorum. Yani belli bir düzeni var, bu sistemi var gibi geliyor. O sisteme de o böyle bir bakış açısı sunuyor gibi. Ve böyle birazcık mesela Osmanlı'dan kalma astrologların şeyleri var. Öner Döşer çok güzel anlatıyor onları. Hani böyle müneccimlerin falan, Hakan Kırkoğlu da çok iyi bu arada. Onların böyle bir müneccim şeyleri var. Hani yüzyıllardır sürekli aynı döngülerin olduğunu söyledikleri şeyler var. Yani bu döngülerin ışığında
aslında bir istatistik veriyor. Yani bu ayda doğanlarla, onlarla, ama tabii ki çok spesifik şeyler haritanın içindekiler. Ben hani merak olarak duyuyorum ama haritamda bu ay bu var diye de kendimi eve kapatmıyorum. Zaten kaderin ayağına geliyor gibi bir durum oluyor yani. Peki tanıştığın birinin tavrından, hareketinden tahmin edebiliyor musun hangi burcu olduğunu? Yani birazcık tahmin ediyorum aslında. Bazen de böyle hani yükseleni falan ya da anlaştığım insanlara sorduğumda genelde aynı cevapları alıyorum. Hani teraziler, kovalar, yengeçler falan filan. Böyle benim insanlarım oluyor. Nostaljiyle aran nasıl? Hiç böyle eski tadı kalmadı artık dediğin şeyler var mı? Nostaljiyle aram iyi ya aslında. Mesela Jetgiller fanıydım ben küçükken. Televizyonda mesela bazı kanallarda böyle çok ilerideki kanallar var ya. Bazen böyle onlara denk gelip Jetgiller Oluyor falan mu? görsem oluyor ya. Gerçek. Evet. Bir dakika. Jetgilleri... Jetgiller YouTube'da da var. Böyle biraz 9 dakika falan bölümleri ama var. Aa, Yani Jetgilleri falan gördüğümde Jetgilleri çok hoşuma biliyorsunuz gidiyor. değil mi? Ha iyi. Yani böyle eskiden Blue Jean dergisi alıp ondan çıkan stickerları falan böyle panomuza falan yapıştırıyorduk. Britney Spears'ın Lucky şarkısının sözlerini ders çalışırken ezberlemeye falan çalışıyordum. Yani öyle şeyler tekrar önüme gelince çok hoşuma gidiyor. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, Begüm. O kadar. Begüm deyince size bağlıyorlar. Çok iyi. Nerede okuyordunuz? Çapatı Fakültesi. Çapatıp Evet. Fakültesi'nde okuyorsunuz. Ya, Müthiş. kızları görüyorsun. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bize bir şarkı hımlayacaksınız Hımlayayım. diye tahmin ediyorum. Senden daha güzel. Yes. Tabii müzikal oyuncusu, kulağı var. Evet abi ben absolut kulağım diyorum Ben inanmıyorum. burada diyorum ya rockçı Serpil. Nasıl kazanayım? Hangisinden içmek istersin? Afiyet bal şeker Cheers. olsun. İnşallah dilin şişer ve konuşamazsın sevgili. Ve daha dalga geçeriz seninle. Şaka değil. Sizi tanıyalım. Eren ben. Eren Bey siz ne yapıyorsunuz? Balıkçıyım ben. Balıkçı. Balık satıyorum. Bayağı böyle bir Restoran böyle. balıkçı restoranınız mı var? Evet. Ha. Ne oldu ya rahat rahat söylesenize. Balık restoran. Balık, restoran. Türkçe mi bilmiyor acaba? Mütevazi Yanındakiler bir onu konuklarım var, öğretmiş. kendilerini Balık, anlatmak restoran git diyeceksin. Balık, restoran. Evet. Nerede restoran? Biz bayılırız balık. Anadolu yakasında küçük yolda. Vallahi mı? Evet. Evet. Bize ne hazırladınız? Hazırlamak yalnız. Evet. Mehter Marş diyorum. Kurtuluş Osman'ın müziği mi? Sen bile güldün. Diriliş, diriliş. Ne? Sizin mesleğiniz mi? Harika çünkü. hayır ben Livaneli sürgün. Livaneli, Zülfü Livaneli sürgünmüş. Cheers gel. Yok dur canım. İkimiz de bilemedik. Başka Ha, bir ikimiz şarkı. ikimiz de Ne? bilemeyiz. Ekip arkadaşınıza tamam Aynen. buyurun sizi tanıyalım. Sanki hiç tanımıyormuşuz gibi. Ben Dilara. Evet Dilara. Dilara Hanım. Siz ne iş yapıyordunuz? İçerik yöneticisiyim. İçerik işte bir yönetiyorsunuz. markanın. Aynen. Çok güzel. Evet bize hangi Tanıyorum. şarkıyı lütfen. Umarım bilirsiniz. Umarım biliriz. İnşallah. Dikiş makinesi reklamı. Adamım bakma. Çok güzel söyledin. helal olsun. Gerçekten bildin mi ya? Söyledim ya şarkıyı. Yani. Ne bileyim biri Adamım söylemişti. bakma öyle. Neydi Sileceksen şarkı? beni bir kalemle. Ha biliyorsun. Ellerin Ellerin okşamasın. okşamasın. Şarkının adını hatırlayamadım da. Adamım herhalde. Evet. Adamım. Aynen. Neymiş? Kader. Umay'ın playlistinden bir şey galiba. Hadi canım iç. Hangisini içeyim? Ben Ne? bildim. Sen seç. Kırmızıyı içeyim. Bu Prensesin Gözyaşı isimli. Ha. Güzel. Sizi tanıyalım. Fatma Nur ben, hemşireyim. Ya! Evet. Sağlık çalışanlarına Bugün evet doyamadığımız bir gün. Hukuk da okuyorum ama işte şu an hemşire Hukuk da gidiyorum. okuyorsunuz, hemşirelik de yapıyorsunuz. İkinci üniversiteniz mi hukuk? Evet. Evet. Onu mu daha çok istiyordun? Siz gizli bir şey mi var? Ben şu an çünkü Hayır. zar zor sorabiliyorum. Yanınızdaki... Erkek arkadaşım evet sakın elini kaldırma, sakın elini kaldırma, kaldırırsan şuradan giderim diyordu da oldu Aa. birazcık. Evet. Uğurluyoruz beyefendi.
Hiç öyle bir şey yok diyor beyefendi. Evet. Siz onu patlatmaya çalıştınız anladığım kadarıyla. Kocasının yanına Beyefendi ne iş kahvaltısına yapıyor? giderek. Kendisi ne iş yapıyor? Reklamcı. Reklamcı kendisi. Hanımefendi galiba o kalkar gideri mi başka bir şey için söyledi. Yok sponsor Spons. yok sponsorluk şeyinde çalışıyor. Çok önemsediği Ben bir işte. önceden eskiden klimacı diye biliyordum. Sonrasında öğrendim mesleğini. Gerçek İnşallah mesleği. para kaptırmazsınız Evet. beyefendi. Çünkü bir dolandırıcıyla berabermişsiniz gibi duyuluyor şu an. Yok iyidir kendisi. İyi olduğuna çok eminim. Siz pek iyi görünmüyorsunuz zaten. Buyurun sizin şarkınızı duyalım o zaman. Ben evet başlıyorum. Tabii. Umarım siz bilirsiniz Yıldız Hanım. Ha, inşallah. Yıldız benim ikinci hayatım. Çok normal. Umarım o bilir. Başlıyorum şu an çok Evet. heyecanlıyım. Biraz daha devam et. Sonundaki kahkaha yok zaten şu an. Şöyle dansını da yapayım istersen. Çok gerçekten dansını yaptınız. Kuzu. Pardon bir dakika. Bir dakika. Söyler misiniz şarkıyı? İşte kuzu geldim Tarkan. Yahu tamam normal söyler misiniz şarkıyı? Söyleyeyim mi? Çok Lütfen. kötü sesi. Ay hiç problem değil. Güzel Aramızda sesini kalacak söyle. zaten. İşte kuzu geldim dilediğince kapandım dizlerine bu kez gururum. Şimdi deminki gibi hımlar mısınız? Çünkü aynı müzik değildi. Al işte o. Arkadaşım absolut kulağım diyor. Okey bu bana kaçtı galiba en Evet, tabii. nihayetinde. Ben bildim Çok sonuçta. teşekkür ediyoruz hanımefendiye. ederim, ben teşekkür ve beyefendi. ederim. Alkışlayalım ikisini de. Hangisini için? Sen kendini seç. Merhaba sizi tanıyalım. Adım Banu. Banu Akademisyenim. Nesiniz? Akademisyenim. Akademik. Ya nerede? Şahane konuklarım var ya. Söyleyeyim mi? Evet. Tabii Haliç canım. Üniversitesi. Haliç Üniversitesi'nde. Ya hangi bölüm? İşletme Fakültesi ama ben aslında halkla ilişkiler doçentiyim. Ya ne kadar güzel. Ya çok sevindik sizi burada gördüğümüze. Siz hımlamayın bir şey ya. Ben bunu... Eda Hanım'ı tanıyordunuz zannediyorum. Evet, çok da seviyorum. Üçüncü Sağ olun. dönemden itibaren doğaçlama yapmaya başladınız ve biz ondan sonra izlemeye başladık. Kızım da çok mutlu oldu. Ay çok sağ Kızınız olun. hangisi? Aa, siz kaç yaşınızdasınız? Tam 18. Ha. Ay, çok teşekkür ederim. Da yani ne kadar gençsiniz ailecek. Buyurun. Makber. Kanun mu bu? Makber. Evet. Makber dedim ya. Biz Tamam. Banu Hanım'la aynı jenerasyonun insanı olduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Banu Hanım'ı alkışlayalım lütfen. Yani limoncello dedim. Sarı limondur belki Onu umuduyla. zaten o yüzden sana bıraktık açıkçası. Limoncello muymuş? Yok değilmiş. Limon. Limonlu bir şey. Merhaba İbrahim Bey. Merhaba, sizi tanıyalım. Özer ben. Merhaba Özer Bey. Siz ne iş yapıyorsunuz? Küçük esnafım. Küçük esnaf. Ne Evet. kadar küçük? Oldukça. Oldukça. Okey. Yani demek ki bildiğimiz bir alan. Şarküterim var. Şarküteriniz var. Gerçekten. Yumurta satıyorum. Köy yumurtası. Buyurun sizin şarkınızı Hımlıyorum. lütfen. Buyurun. Hım 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 hım. Yok hım hım bir saniye hım Özer hım Bey hım bir hım saniye. hım hım. Özer sakin. O aralardaki Edis falan diyorum. ağzınızı açmayın. Hiç mi açmıyorum? Hiç açmayın. Ben ilk defa hımlıyorum da özür diliyorum. Evet burada yıllardır hımlıyorlardı çünkü. Ha, akşamlarında orada her kim inlersen o mu? Belki sevgilim. Kumralım. Yaşar. Yaşar Kumralım mı? Evet. Ve doğru bildi hanımefendi. Ben Allah bilir ne Sonucu içiyorum. da senin ama çok sırayla içtik farkındaysan. Çok sırayla içtik. Ama gördüğüm kadarıyla ben kaybettim. Hadi bakalım.
Arkadaşlar hepinize teşekkürler çenemi çektiğiniz için. Allah Allah. Ya yok. Sağ olun. Biz Çok güzeldi. teşekkür ederiz. Yani benim için de çok güzeldi. Biraz geç geldim ama güzel oldu. Biraz geç geldi ve galiba kısa süre sonra tekrar gelecekmişsin gibi bir his var içimde. Tamam haftaya İnşallah buradayım öyle. direkt. Ayaklarına sağlık. Gerçekten biz uzun süredir seni ağırlamak için çabalıyorduk. Evet. Sonunda denk geldiğimiz için çok Süper mutluyuz. oldu. Hanımlar beyler Eda Ece konuğumuzdu. Çarşamba YouTube'da, haftaya pazartesi de buradayız. İyi akşamlar.